Şimdi Kanada ile ilgili önümüzde müthiş bir kaynak yığını var, değil mi? Evet, ansiklopedilerden tarih makalelerine epey bir şey birikti. Aynen. Bizim görevimiz de bu bilgi okyanusundan dalıp hani Kanada'yı gerçekten Kanada yapan o özü çıkarmak. O inci tanelerini bulmak, evet. Yani Akçaa şurubunu ve buz okeyini bir anlığına unutalım. Unutalım. Bu devasa coğrafyanın insanını nasıl şekillendirdiğine ve tabii o meşhur komşusuyla olan karmaşık dansına yakından bakacağız. Kesinlikle. Bu incelemeyi bir nevi Kanada'nın DNA'sını çözme denemesi olarak düşünebiliriz. DNA'sını çözmek, güzel tabir. 3 temel eksenimiz olacak. Birincisi, o akıl almaz coğrafyanın ulusal karakter üzerindeki etkisi. Hı hı. İkincisi, ülkeyi kuran o Fransız ve İngiliz kültürlerinin bitmeyen gerilimi ve bunun üzerine eklenen modern çok kültürlülük katmanı. Ve üçüncüsü de belli. Tabii, dev bir filin yanında uyumanın nasıl bir fis olduğu, yani ABD ile ilişkiler. Harika. Bu ödünler ve uzlaşmalarla örülmüş bir toplumun anatomisi olacak diyorsunuz yani. Tam olarak bu. O zaman ilk eksenden, coğrafyadan başlayalım. Çünkü kaynaklarda ilk göze çarpan şey bu. Ölçek. İnanılmaz bir ölçek. Evet, Rusya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci ülkesi. Ama aynı zamanda en boş ülkelerinden biri. Yazar Anna Brownell Jameson'ın 1837'de yazdığı o cümle beni çok etkiledi. Hangisi? Önünüzdeki sonu gelmez gibi görünen ağaç hattı, etrafınızdaki sınırsız vahşi doğa. Vay be. Resmen ülkenin ruhunu tek cümlede özetliyor gibi. Ve o tablo bugün bile geçerli biliyor musunuz? Bu boşluk hissi sadece bir manzara değil. Değil mi? Kanada kimliğinin temelini oluşturuyor. Bu devasa coğrafya, tek ve merkezi bir kimliğin oluşmasını neredeyse imkansız kılıyor. Yani herkes kendi köşesinde mi takılıyor biraz? Aynen öyle. Bunun yerine çok güçlü bir bölgeselcilik ortaya çıkıyor. Mesela Atlantik eyaletlerinde yaşayan bir balıkçı için dünya, Hı hı. Bozkır eyaletlerindeki bir çiftçiden ya da Vancouver'daki bir teknoloji girişimcisinden tamamen farklıdır. Anladım. Sadece coğrafi bölgeler değil yani. Hiç değil. Her biri kendi kültürü, ekonomisi, hatta aksanı olan ayrı dünyalar. O kaynaklardaki haritalara bakınca bu daha da netleşiyor. Mesela Kanada Kalkanı, yani Canadian Shield diye bir yapı var. Evet, devasa bir alan. Ülkenin neredeyse yarısını kaplıyor. Dünyanın en eski kayalarından oluşuyormuş, göllerle dolu bir plato. Haritada başka bir kıta gibi duruyor. Kesinlikle. Ve bu aslında insanların nerede yaşayamayacağını belirleyen en büyük faktör. Doğru. Kanada Kalkanı ve batıdaki kayalık dağlar gibi genç, sarp sıra dağlar. Hani o kartpostallardaki müthiş yerler, Banff Ulusal Parkı, Moraine Gölü. Evet, o manzaralar ne kadar güzelse o coğrafyada yaşamak da bir o kadar zor. İşte bu da bizi belki de Kanada hakkındaki en şaşırtıcı ve en temel gerçeğe getiriyor. Nedir o? Ülke bu kadar devasa ama kaynaklara göre nüfusun neredeyse tamamı ABD sınırına yakın, yaklaşık 300 kilometrelik daracık bir şeritte yaşıyor. Bu Kanada'yı anlamak için bilmeniz gereken bir numaralı kuraldır. Sanki herkes güneye, sırtını o büyük ve boş kuzeye dayamış gibi bir his. Kesinlikle. Ve bu tek gerçek, ülkenin ekonomisini, siyasetini, kültürünü, ABD ile olan ilişkisini, kısacası her şeyini şekillendiriyor. Ülke kocaman ama dünya küçük aslında. Evet, Kanadalıların yaşadığı dünya şaşırtıcı derecede kompakt ve komşusuna fazlasıyla dönük. Peki, insanların bu kadar sıkışık bir alanda yaşaması hem de farklı kökenlerden gelmeleri, bu da bizi sanırım ikinci konumuza, o kurucu gerilime getiriyor. Yani Fransız-İngiliz dinamiğine, Aynen. Edebiyat eleştirmeni Northrop Frye'ın o sözü aklımdan çıkmıyor. Kanada tarihinin merkezindeki olgu Amerikan devriminin reddidir. o cümle bir anahtar, her kapıyı açan bir anahtar gibi. Basit duruyor ama aslında her şeyi açıklıyor gibi. Çünkü bu reddediş sadece biz sizden değiliz demek değil, bu farklı bir toplum modeli kurma iradesi demek. Hı hı. Bu dinamiğin kökleri 1600'lere Fransızların yeni Fransa'yı kurmasına kadar gidiyor ama asıl kırılma 7 yıl savaşlarından sonra yaşanıyor. Bölge İngiliz kontrolüne geçince. Evet. Ve işte burada dinleyicimiz için o vay be anı geliyor. İngilizler ezici bir askeri zafer kazanmalarına rağmen
Fransızları asimile etmeye çalışmıyorlar. Aksine onları sistemin içine alıyorlar değil mi? O 1774 tarihli Köbek yasası tam olarak bunu yapıyor. Tam olarak bunu yapıyor. O yasa Fransızların medeni hukukunu. Yani kendi kanunlarını. Evet, kendi kanunlarını, Katolik inancını ve dillerini güvence altına alıyor. Bu inanılmaz pragmatik ve zekice bir hamle. Yani sizi yok etmiyoruz, sizi sistemin bir parçası yapıyoruz diyorlar. Aynen öyle. Fransız kimliğini yok etmek yerine onu resmi olarak tanıyıp Kanada'nın kurucu bir parçası haline getiriyorlar. Amerikan eritme potası modelinin tam zıddı. Tam zıttı. Daha en başından farklılıklarla bir arada yaşayabiliriz diyorlar. Tabii bu denklemin üçüncü ve en eski parçası var, yerli halklar. Evet, unutmamak lazım. Kaynaklarda onların tek bir grup olmadığının altı çiziliyor. 12 farklı dil ailesinden geliyorlarmış. Çok çeşitli bir yapı. Avrupalıların gelişiyle yaşadıkları trajedi malum ama günümüzde bir yeniden doğuş var gibi, özellikle 1999'da Nunavut bölgesinin kurulması. O çok önemli bir gelişme. Cu katmanın, yani İngiliz, Fransız ve yerli katmanının Üzerine, bir katman daha, evet, 1971'den itibaren resmi devlet politikası haline gelen çok kültürlülük ekleniyor. işte o bahsettiğimiz mozaik modeli. Aynen. Her parçanın kendi rengini ve dokusunu koruduğu bir mozaik veya daha lezzetli bir benzetmeyle yahni yaratma projesi bu. Güzel benzetme. İkinci Dünya Savaşı sonrası gelen Avrupalı göçmenler ve son yıllardaki yoğun Asyalı göçüyle bu mozaik inanılmaz zenginleşti. Kesinlikle. Ama kaynaklar bu modelin her zaman pürüzsüz işlemediğini de söylüyor, değil mi? Özellikle Quebec'teki bağımsızlık hareketleri. Evet, o referandumlar. Kıl payı kaybedilen referandumlar bu ulusal uyum projesinin ne kadar kırılgan olabildiğini gösteriyor. O yahni her an dağılabilirmiş gibi bir his var. Bu Kanada'nın ruhundaki daimi gerilim. O denge sürekli korunmak zorunda. Anladım. Ve bu iç dengeyi koruma çabası ülkenin dışarıya, özellikle de güneydeki dev komşusuna bakışını da derinden etkiliyor. O konuya gelelim o zaman. Dünyanın en uzun askerden arındırılmış sınırı. Bu hep bir dostluk sembolü olarak sunulur. Öyle sunulur, evet. Ama kaynakları okuyunca bu ilişkinin bir dostluktan çok asimetrik ve kaçınılmaz bir bağımlılık ilişkisi olduğu ortaya çıkıyor. Özellikle ekonomik olarak. Tamamen birbirlerine kilitlenmiş durumdalar. Kilitlenmek hafif kalır. Kanada'nın dış ticaretinin 2/3'ünden fazlası tek bir ülkeyle yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri. Evet, bu şu demek, Amerikan ekonomisi hapşırdığında Kanada zatürre oluyor. Durum bu kadar net yani. Bu kadar net. Kaynaklarda adı geçen otomobil paktı ya da NAFTA gibi anlaşmalar, bu iki ekonominin nasıl tek bir organizma gibi hareket ettiğini gösteriyor. Bu entegrasyon bir yandan refah getiriyor ama Ama aynı zamanda onu inanılmaz derecede savunmasız kılıyor. ve bu etki sadece ekonomik değil, kültürel alanda da ezici bir baskı var. Gönderdiğiniz 1951 tarihli Massey raporu detayı beni çok şaşırttı. Evet, ilginç bir rapordur. Raporda film, radyo ve dergi yoluyla gerçekleşen Amerikan istilası diye bir ifade kullanılıyor. İstila. Çok güçlü bir kelime, evet. Belli ki ortada ciddi bir kültürel boğulma paniği varmış. Varmış. Çünkü radyo dalgaları ya da dergi sayfaları sınırı tanımıyor. Ve bu raporun sonucunda Kanada çok ilginç bir şey yapıyor. Nedir o? Radyo ve TV kanallarına diyor ki, yayınlarınızın belli bir yüzdesini Kanadalı sanatçılara ve yapımlara ayırmak zorundasınız. Vay be. Yani kültürel kimliğimiz boğulmasın diye devlet eliyle atılmış çok bilinçli bir adım. Çok bilinçli ve korumacı bir adım. Savunma hattını sadece askeri olarak değil, kültürel olarak da kuruyorlar anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Askeri demişken o alanda da durum benzer. 1958'de kurulan NORAD, yani Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı. Evet, İki ülkenin savunmasının nasıl iç içe geçtiğinin en büyük kanıtı. kesinlikle. Kıtayı Sovyet füzelerine karşı birlikte savunmak zorundalar. Yani o konuda tamamen aynı gemideler. Evet ama bu Kanada'nın o gemide kaptanın her emrine uyduğu anlamına gelmiyor değil mi? İşte o karmaşık dans tam olarak burada devreye giriyor. Hmm. Kendi yolunu çizdiği, ABD'ye hayır dediği çok kritik anlar var. Kaynaklardaki en net örnek 2003'teki Irak Savaşı'na katılmayı reddetmeleri. Bu çok büyük bir karar. Çok büyük. Bu, Kanada'nın kendini uluslararası alanda konumlandırdığı o barış gücü kimliğinin,
komşusunun savaşçı kimliğine karşı çıktığı sembolik bir andır. Yani hem savunmada ayrılmaz bir ortaklar hem de yeri geldiğinde biz o savaşa gelmiyoruz diyebilecek kadar bağımsızlar. İnce bir ipte yürümek gibi. Aynen öyle. Peki tüm bu coğrafi zorluklar, iç gerilimler, dev komşunun gölgesi, bütün bunların toplamı nasıl bir toplum ortaya çıkarıyor? İşte bütün mesele bu. Kaynaklarda öne çıkan en somut örnek sanırım Medicare dedikleri genel sağlık sigortası sistemi. Kanadalıların bununla gurur duyduğu özellikle belirtiliyor. Gurur duyuyorlar çünkü Medicare sadece bir sağlık politikası değil, Bir beyan mı? hizmetini temel alan bir felsefesi var. Bu ABD'deki sisteme taban tabana zıt bir dünya görüşü. Bir dakika, şimdi bir şeyleri birleştiriyorum. Yani en başta konuştuğumuz o Amerikan devriminin reddi meselesi. Evet, O 1770'lerde alınan felsefi karar, bugünün Kanadalısının ücretsiz sağlık hizmeti almasının doğrudan sebebi mi yani? aynen öyle. İşte bu konunun en heyecan verici kısmı. İnanılmaz bir çizgi bu. O reddediş sadece siyasi bir kopuş değil, bir değerler tercihi. Amerikalılar bireysel özgürlükler ve devlete karşı güvensizlik yolunu seçerken, Kanadalılar diyor ki, biz barış, düzen ve iyi bir hükümet ilkesini benimsiyoruz diyor. Medicare gibi sosyal politikaların felsefi temeli tam olarak bu tercihte yatıyor. toplumun refahı, bireyin mutlak özgürlüğünden bir adım önde gelir. Tam olarak bu. Bu müthiş bir bağlantı. Kültürel alanda da insanları bir araya getiren benzer bir tutkal var. Hokey. Olmazsa olmaz. Kaynaklarda Hockey Night in Canada yayınlarının nesilleri bir araya getiren ulusal bir ritüel olduğundan bahsediliyor. Wayne Gretzky gibi isimler neredeyse ulusal kahraman. Kesinlikle. Hokey kışın soğuğuna ve ülkenin dağınıklığına karşı birleştirici bir güç. Ama işin en eğlenceli yanı ne biliyor musunuz? Nedir? Kaynağa göre bütün bu hokey çılgınlığına rağmen ülkenin kağıt üzerindeki resmi sporu aslında yerli kökenli bir oyun olan lacrosse. Şaka gibi. Bu bile Kanada'nın o ikili yapısını, o denge arayışını özetliyor. Popüler olan ve birleştiren hokey var ama resmiyette de ülkenin yerli mirasına bir saygı duruşu var. Bu kimliklerini dünya sahnesine de taşıyorlar anladığım kadarıyla. O orta güç konsepti tam da bunu anlatıyor galiba. Evet, middle power. Ne ABD gibi her şeye karışan bir süper güç, ne de İsviçre gibi tamamen tarafsız. Arada bir yerde. Dengede. Tam olarak o. Ve bunun en somut örneği, Lester B. Pearson'ın 1956 Süveyş krizi sırasında Birleşmiş Milletler barış gücü fikrini icat etmesi. Ve Nobel alıyor bunun için. Nobel Barış Ödülünü alıyor, evet. Bu, Kanada'nın uluslararası rolünü tanımlayan andır. Savaşan değil, barıştıran, yıkan değil, onaran bir güç olma iddiası. Bu, onların kendileri için yarattığı küresel marka. Harika. O zaman şöyle bir toparlayalım. Kaynaklardan çıkan resim şu. Uçsuz bucaksız coğrafyasının dayattığı bir bölgeselcilikle başa çıkmaya çalışan, Evet, kurucu kültürleri ve modern göçmen mozaiği arasında sürekli bir denge arayan, dev komşusunun hem nimetlerinden faydalanıp hem de gölgesinde ezilmemeye çalışan çok doğru. ve tüm bunların sonucunda toplumsal dayanışma ve barış gücü gibi değerler üzerine kendine özgü bir kimlik inşa etmiş bir ulus. Mükemmel bir özet. Ve kapanışı geleceğe dönük, kışkırtıcı bir düşünceyle yapalım isterseniz. Lütfen. Kaynaklar Quebec'in bağımsızlık referandumlarından bahsediyor ve sonuçların ne kadar ucu ucuna bittiğini gösteriyor. Evet, neredeyse ayrılıyorlardı. Bu konu bugünlerde eskisi kadar manşetlerde olmasa da altta yatan o gerilim, yani birleşik bir federal yapıyla Quebec'in farklı toplum statüsü arasındaki denge arayışı hiç bitmedi. Hala devam ediyor yani. Hala devam ediyor. Dolayısıyla geleceğin sorusu sadece Kanada'nın ne olduğu değil. Asıl soru şu: Nedir? ödün ve uzlaşma üzerine kurulmuş bu eşsiz, merkeziyetçi olmayan ve çok kültürlü model, dünyanın dört bir yanında milliyetçiliğin ve kutuplaşmanın yükseldiği bu yeni çağda bir arada kalmayı başarabilecek mi? Vay be, ödün üzerine kurulmuş bir ülke varlığını sürdürebilir mi? Bence bu üzerine düşünmeye değer bir soru.